Şey olacak, abi fragman olacak mı? Şey olacak, abi fragman olacak mı? Beyzalara bile göndermişsiniz. Ben sizi izliyorum, siz de beni izleyin. Ben bir adım gittim. Yiğit çıkıyor mu? Yiğit'i... Ay şu park şeyinin üzerinde yazıyor. Nereye? Buraya kadar çıkıyorum. Ayağımı şöyle de atabilirim bazen. Şişko çıkıyor mu? Tişörtünü vermedim diyor. Fotoğraf konusunda hiçbir sıkıntı yok. Fotoğraf konusunda Türk bayrağım çıkıyor mu? Bir de sanatçı bir ruhum var. Tariflerime duyurulur bekarım. Ağır bir şekilde falan. Happy to see you. Photo. You with me? Ben intro istiyorum tabii ki. Introluk şeyler çıktı mı? Merhaba YouTube. Merhaba Meltem, nasılsın? Merhaba Onurcuğum. İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Kendimi tanıtayım. 1,5 yıldır Avustralya, Sydney'de yaşıyorum. 28 yaşındayım. Elektrik elektronik mühendisiyim. Burada global bir firmada Ar-Ge mühendisliği yapıyorum. Beni tanıyan bilen bilir zaten. Sydney'e niye geldim? İstersen bundan başlayalım. Zaten daha önce 5 yıl önce de bir 8 ay Sydney'de kalmıştım. O zaman çok beğenmiştim. Tekrardan gelmeye karar verdim ama tabii ki o işler kolay değil, böyle öğrenci olarak gelmek falan. Avustralya'da çalışma kolay değil, yani çok zor şartlarda çalışıyorsun. O yüzden mühendis olarak gelmek için 3 yıl bekledim Türkiye'de. Sonra işte buraya başta bulundum. Kendi şirketimden buraya transfer oldum. Şu an 1,5 yıldır bu işi burada da yapıyorum. Gayet mutluyum. Her şey yolunda gidiyor. Türkiye'deyken motor kullanmayı öğrenmiştim 5 yıl önce. İlk başladığım motorum MT-125'ti, Yamaha. Bilenler bilir. Motorum F800 GS BMW. 2010 özel yapımı. Yani renginden dolayı söylüyorum, turuncu. Hiçbir sene yoktu. Sadece bu sene var. 10 yaşında bir bebek. Niye bu motoru seçtim? İlk önce ondan başlayayım. Şimdi aslında ben biraz daha hız motorlarını seviyorum. Fakat Avustralya'da bunu yapmak çok zor. Çünkü hız sınırı 60-70 olduğu için genelde hız motorları çok zorlanıyor. 30'a indiği yerleri bile biliyorum. Böyle olduğu zaman işte şehir içinde sıkıntı olduğu için biz de dedik ki offroad tarzına biraz dönelim. Hem polise de yakalanmayız. O yüzden bu motorları seçtim. Bir de zaten arkadaşlarımın offroadları vardı, sizlerin yani. O yüzden dedim yani bir ekibim olur en azından diye bu motoru seçtik. Ondan sonra çok uzun bir süre motor aradık. 3 ay, 5 ay, 6 ay, siz daha iyi bilirsiniz, bilmiyorum. Ama bu motoru bulduğumuzda kaçırmak istemedik. Aslında bütçemi aşıyordu. Ben bütçemi $6.000 gibisinden ayarlamıştım ama bu bebek $10.000'dı. Beğendik de çünkü bunu kullanan adamın ilk motoruydu zaten. Ve çok iyi bakmıştı motorlara. Lastiklerini görüyorsunuz. Offroad için özel yapılmış ve yeni değiştirmişti. Crash barları vardı. Biliyorsun çok önemli bizim için. Elcik korumalıkları zira aynı şekilde neredeyse yeni gibiydi. Sonra süspansiyonları özel süspansiyon. Offroad için uygun. Öhlinsler. Bir de rengini çok seviyorum çünkü turuncu benim rengim. O yüzden bu motoru almaya karar verdik. Tek eksiğimiz boksumuz yok. Satışında bulunan arkadaşlarımız belki bize yardımcı olabilir, buradan onlara. Çantası vardı. Çanta benim için bayağı uygun. Çantamın içinde de böyle Kullanışlı mı? Bayağı kullanışlı. Çünkü ben bunun içerisine yemeğimi dahi koyuyorum. Bakın yine turuncu bir yemek kabım. Gözlüğümü koyuyorum. Gözlük yeri var. Eldivenlerimi buraya koyabiliyorum. Telefonumu buraya koyabiliyorum. Yağmur varsa telefonumu buraya koyup buradan izleyebiliyorum. Ya her konudan çok kullanışlı bir motor gerçekten. O yüzden severek, beğenerek kullanıyorum motorumu. Üçüncü olarak motosiklete başlama hikayeni anlatır mısın? Motosiklete başlama hikayem aslında ilk bisikletten başlıyor. Bizim üniversitenin bisiklet kulübü vardı. O yüzden bizim üniversitenin bisiklet kulübünden beri ben zaten böyle iki tekerleklere aşığım. Ondan önce zaten çocukluğumdan beri de bisiklet kullanmayı çok severdim. Motorlara da hayranlık duyardım. Sonra o iki tekerlekli bisiklete başladıktan sonra bir süre dağ bisikleti kullandım üniversite gruplarında. Sakarya'dan İstanbul'a kadar motosiklet kullandığımız dönemlerimiz oldu. Avustralya'ya ilk geldiğimde bundan 5 yıl önce geldiğimde yine burada bisikletle yemek siparişi yapıyordum. Çok zor bir iş. Ama yine dediğim gibi iki tekerleklerden hiçbir şekilde vazgeçmedim. Motora ilk aslında artçı olarak başladı. Benim şirketimin motor kulübü vardı. Bunlar hep birlikte bir yerlere çıkıyor. Dedim abi beni de arkanıza atın ya. Beni de gezdirin falan filan. Sağ olsun adamlar ve bir iki attılar. İstanbul'a falan gezdirdiler beni. O dedim iyiymiş bu iş. Bayağı artık adamlar iş çıkışında otobüse binmiyorum. Motorla beni attırıyorum oraya buraya falan. Sonra dedim ki neden ben de başlamayayım? Bir de hani kadın olarak da başlamak da güzel olur da cool olur da falan filan diye düşündüm. Öyle bir ilk aslında motor almadan arkadaşlarım motoruyla sürmeyi öğrendim. Sonra gittim Bursa'dan. Bir MT-125 aldım. Ama MT-125'i beceremedim abi. Sen söyle 2016. 2016 yılı, şu an 2021'deyiz. Sonra MT-125'i ben beceremedim sürmeyi. Çünkü ben R3'te öğrendiğim için motor kullanmayı, bu hız motorları ile daha böyle
uyum sağlayabiliyordum. O yüzden MT'nin şeyi bana gidonu biraz daha böyle lallik gibi geldi, böyle çabuk oynuyormuş gibi. Aynı şey bunda da yaşamıştım ilk süre de, şimdi geçti. Sonra MT 125'i kullandım bir süre. Motor kullanmayı ondan öğrendim diyebilirim. Hiç kursa gitmedim. Kurstan öğrenmedim. Tamamıyla alaylıyım yani bu konularda. Sonra arkadaşlarım sağ olsun öğrettiler. Sonra ben de o motorumu sattım. R3 aldım bir tane, sıfır. Onu da 2017'de aldım. Mat siyahtı yine bunun gibi. Kırmızı böyle şeritleri vardı. Onunla çok eğlendim. Çok güzel kilometreler yaptım. Çok güzel yerlere gittim Türkiye'de. Bence R3 çok böyle güzel bir motor. Başlangıç motor olarak bayağı iyi. Erkek kardeşime de öyle başlattırdım motoru zaten. R3 ile başlattırdım. Sonra bir süre Avustralya'ya geleceğim diye motorumu sattım. O R3'ü sattım. Yoksa bayağı bir tutardım onu. Ondan sonra bir süre işte Kawasaki kullandım, binlik. Ama çok kısa bir süre diyelim. O da bayağı iyiydi. Yani bundan bence kullanımı çok daha kolay bir motosiklet. Herkes diyor ama bunlar biraz daha zor diye. Ama bence yani daha yere yakın olduğu için o motorlardan daha çok eğlendim. Zaten ondan sonra tası tarağı topladım. Avustralya'ya geldim. Motor hikayesinde aslında orada bittiğine inandım. Artık dedim herhalde sürmem ben motor Avustralya. Çünkü trafik zor geldi. İşte hız sınırları zaten çok düşük. Avustralya'da bana zor geldi. Çünkü sol taraftan ya trafik. Tam tersi işte. Aynen. Tam Türkiye'nin ters taraftan olduğu için. Bir de trafik kuralları beni çok korktu. Çünkü ben Türkiye'de kuralsızdım. Tam bir monsterdım yani. Buraya gelince kurallara uyacaksın deyince ben dedim ki ya, gelir gelmez zaten $1000 trafik cezası ödedim. Kırmızı ışıktan mı neden? 2 defa üst üste yedim. Ceza da ödedim alnımın akıyla. O yüzden korktum. Dedim ki artık ben motor kullanmam. Sonra sizlerle Avustralya'daki hikayem de başladı. Bir tane güzel bir F800 aldım. GS. Şu an gayet eğleniyoruz. Bunlar benim motorlarımın hikayesi. Şimdi bu 800 cc bir motosiklet. Kadın için uygun bir motosiklet mi? Bu kadar yüksek cc'li ve ağır bir motosiklet kullanılır mı kadın için? Mantıklı mı? Bir de neden bu tarz bir motosiklet seçtin? Artıları ve eksilerini söyler misin? Aslında biraz da yarama tuz bastım. Motorla ilgili çok sevdiğim ve sevmediğim özellikler var ama bunların hepsi bana göre. Aslında F800 bu tarz motorların en iyi motorlarından biridir bildiğimiz üzere. Motorla ilgili ilk önce bu motor kadınlara uygun mu değil mi ona başlamak lazım. Çünkü çok kadın sürücü olmadığı için objektif erkekler bence bir karar veremiyorlar kadınlara uygun olup olmadığından dolayı. Bir kere bir kadın için ağır bir motor. Bunu en başından beri söylüyorum. Ağır değil. Kullandığım motorlara kadar ağır değil ama oturuş pozisyonundan dolayı bütün yük ayağını yere koyduğun zaman iç bacaklara basıyor. Ben yaratılış olarak uzun bir insan olduğum için bunun avantajını yaşıyorum. Boyum 1.75 ama bacak boyum uzun. 1.85 insanlarla aynı bacak boyuna sahibim şansıma. O yüzden benim ayaklarım yere basıyor. Ondan dolayı rahatım. Ama başka bir kadın da gelip de ben bu motoru kullanacağım derse zannetmiyorum ki kullanabilsin. Çünkü bütün yük bacaklara iniyor. Özellikle yokuş yukarı sorun yaşıyorum. Bazen böyle devrilme tehlikesi yaşıyorum. Çünkü yokuş yukarı olunca 2 katı biniyor bütün yük. 230 kilogram bir motor. Üzerine yük bindirdiğin zaman ya da box koyduğun zaman 250'ye kadar, 260'a kadar çıkabiliyor. Bundan dolayı bir kadın için bence tercih edilebilesi bir motor değil. Öyle olduğunu düşünmüyorum. Güçlü olur, işte benim gibi uzun olur. Bir de offroad'a meyilli olur. Şöyle bir durum var. Ben bu motorun en sevdiğim özelliği tabii ki offroad olması. İşte lastikleri çok uygun gördüğün gibi. Aynı zamanda adventure olarak da yani buradan ben uzun yola basıyorum, gidiyorum dediğimde de ben bu motoru kullanabilirim. 2 yola da birlikte geliyor. Bunun için çok uygun bir motor. Zaten bütün aftermarket ürünleri de çok iyi bir şekilde monte edilmiş üzerine. İşte crash barları, zaten bunların hepsinden bahsettim. İşte bu çantası çok uygun. Aynı zamanda süspansiyonları çok uygun kullanmaya. Offroad da biliyorsun Avustralya'da çok offroad yolları var. Yani 4x4 arabalarla olsun. Ulusal parklar. Özel yollar yapılmış hep. Yani nereye gidersen git buradan böyle burnunu çıkar, City'den birazcık çık zaten her yer offroad yolları yani. Bunun için özel yapılmış. O yüzden bir de zaten polis de başında belaya gireceği için offroad'a gir. Düşe kalka geri evini bulursun yani. O yüzden offroad için bence gayet uygun bir motor ve Avustralya'da offroad yeri bence kesinlikle hız yapabileceğim, böyle binlik motorlar kullanabileceğim bir memleket değil. Bu yüzden bu motorumun avantajları offroad motoru ve aynı zamanda buradan Melbourne'e gideceğimiz zaman da kullanabileceğimiz bebek gibi motor. Bunun dışında dezavantajlarına gelecek olursak işe gitmeye çalışıyorum ama çok zorlanıyorum. Geniş aralardan geçmekte zorlanıyorum. Çok zaman kazanamıyorum yani işe gideceğim zamanlar. Çünkü
Avustralya'nın böyle şeritleri çok geniş değil her yerde. Bir Hume Highway'de birazcık bazı yerler geniş, bazı yerler dar. O yüzden arada geçmekte zorlanıyorum. Ne yapayım? Diğer motorlarla aynı şekilde kullanacaksam ne manası var o zaman bunu kullanmanın diye düşünüyorum. Bunun yerine böyle yine R3. R3 her zaman göz bebeğimdir. Ya da böyle Cafe Racer tarafı motorlar olsa aradan geçmekte kolaylar. O yüzden sevmiyorum. Adam güç istiyor. 60'ta gittiğim zamanlar işte ısınıyor. İşte diyor ki bana bir 100 ver falan diyor. Ama sen veremiyorsun. 4. betiniz vitesi atamadığın zaman üzülüyor motor tabii haliyle. Farkındalık yaratıyorsun. Yani küçük motor, scooter falan burada çok kazalarını duyuyoruz. Daha geçen hafta bir arkadaşım scooter'ı görmemiş, adam çarpmış. Ama bana bakacak olursan zaten araba kadar yer kapladığı için adamlar bir duruyor yani ne oluyor falan filan diye. Bu tabii ki bu artılarına giriyor. Kesinlikle dezavantaj değil. Yani farkındalık yaratıyoruz. Farkında olduğu için de kaza riskimiz bayağı bir düşüyor. Şimdi motosikletle yapmayı düşündüğün bir tur var mı? Turlar var mı? Şimdi Onurcuğum, offroad'a daha çok yeniyim. O yüzden biraz buna doymak istiyorum. Yani bu motorla biraz offroad'un tadına bakmak istiyorum. Aynı zamanda bununla birlikte bir adventure de yaparız diye. Yani buradan kalkıp Melbourne'e sahil boyundan gideriz. Böyle bir haftalık 10 günlük bir tur yaparız diye. Evet, onu planladık. Onu birlikte yapacağız en uygun. Belki Christmas'ta mı olur artık. Daha öncesinden mi bilmiyorum. Yıllık izinlerimizi alacağız. Bu motora bu şekilde doyacağız. Onun dışında da şimdi daha küçük bir motora geçme isteğim de oluşuyor haliyle işe giderken falan. Ya bunun yanına ikinci bir motor alacağım. Yani yine böyle R3 gibi, böyle küçük işe gitmeye gelmeye ya da scooter gibi, X-Max gibi bir şey alacağım. Ya da bunu satacağım. İşte bir XSR 10, XSR 9 ya da 700 gibi bir motor almak istiyorum. Daha küçük, daha aralardan geçmesi kolay olan, daha böyle uygun. Motorla yapmak istediğim işte birinci plan buradan Melbourne'e kadar gitmek. Yine senin yaptığın turla belki Adelaide falan yapıp da o tarafları böyle bir Avustralya'yı bir gezmek istiyorum. Fazla uçmadan. Sonra Türkiye'ye gittiğimde de bir motor kiralayıp aslında Türkiye'nin Karadeniz sahil boyunu motorla gezmek istiyorum. Çok güzel. Bir de Ege tarafını ben otostopla gezmiştim zamanında. Şimdi motorla gezme gibi bir hayalim var. İnşallah olursa Türkiye'ye döndüğüm zaman motorla Türkiye turu da düşünüyorum. Bunlar düşünüyorum. Zaten Tayland'a, Bali'ye falan gittiğimizde biliyorsun hep motorlarla geziyoruz, scooterlarla. Aynen, orada da yine bunları kullanırım. Bildiğimiz için motor kullanmanın nasıl bir şey olduğunu, bizim için sorun olacağını düşünmüyorum. Bunlar benim motorla planladığım turlar. Ben intro istiyorum tabii ki. Introluk şeyler çıktı mı? Merhaba YouTube. Burayı kesersin olmadı. Öyle. Gerçek kendimizi bir gösterelim değil mi? Şimdi ben motosikletle diyorum bir turlayayım böyle. Hem bir mahallemi görün. Aslında buralar benim mahallem biliyorsun. Bugün her gün koşuya geldiğim sahil şeridi. Hem böyle bir mahallemi görün. Hem biraz Avustralya'yı gezdireyim size. Biraz da sohbet ederiz. Sonra da bitiririz. That's alright. Do you wanna sit on it? In my life. You with me? Of course. I with her together. Come on. Yes. You small model. Come on. Great. You made my drink today. Really? It's nothing. Okay. Thank you. My phone. Baharda geçeceğim şöyle. Evet, burası benim her gün geldiğim bir park. Görüyorsunuz, çok güzel. Buradan böyle basıp gidiyoruz. Güzel bir mahallede turlamak istiyorum. Avustralya'nın sokakları gördüğünüz gibi sakin, mahalle aralarında. Sol tarafım sahil şeridi. Sağ tarafımda böyle insanların evleri var, genelde tek katlı. Avustralya'da motor kullanmak ciddi manada çok zevkli. Çünkü herkes kurallara uyuyor. Motorculara da çok büyük bir şekilde önem veriliyor. Nasıl olacak? Yaya yollarına çok dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Süper. Çünkü yaya yollarındaki yayalar senin duracağını düşüneceği için zıllak diye atlıyor. Sen de motorda olduğun için haliyle duramıyorsun abi. Yayaya çarparsan zaten veleddalin amin. Bu arada Afrika timinin otomatik viteslisine binmiştim geçen hafta. 1000 cc'lik bir motordan bahsediyoruz. O kadar kolay ki kullanması. Diyorum ki rezillik çekmişim artık motor kullanırken. Hani vites atma yok, bir şey derdi yok, istediğin yerde duruyor.
Ne bileyim güzel. Aslında bundan sonra ne kadar çok XSR falan istiyorum desem de Afrika Tivan'a doğru da dönebilirim. Sağda güzel bir park var. Buraya bazen gelip futbol topuyla oyunlar oynuyoruz ev arkadaşlarımla. Şu an Croydon'dayız. Geldiğimiz yerde Cabarita Park'tı. Videomuzu orada çektik. Burwood'a doğru gidiyoruz. Burada yemek siparişleri çok ünlü olmaya başladı ama böyle hani firmaların kendi yemek siparişi yok. Yemek siparişi yapan firmalar var. Buradan sağa döneceğim çünkü ışıklarda beklemekten nefret ediyorum. Bu sokağı çok seviyorum. Çünkü çok güzel bir sokak. Bakın ağaçlar sakin. Buradan sola dönüp tekrardan aynı yolda dönebilirim. Buradan sağa gittiğim zaman zaten benim şeyim. Bakın buralar buradaki benzin istasyonları aynı. Ama burada kendi benzinini kendi kırdın. Gidebilirsin amcacığım. Sola dönecekmiş zaten. Basıyorum. 2. viteste gidiyorum. Özellikle bu tabelalarda sola dönebilirsin, sağa dönebilirsin diye uyarılar var. O uyarılara dikkat etmeyin. Şimdi geliyorum ben buraya. Diyorum ışık var, tamam. Buradan sola dönebilirim. Dönemeye de bilin bakın. Sadece sola ışık yanıyor. Ben de basıyorum o zaman. Madem öyle diyorum. 2 alıyorum. Bu motorun en güzel özelliği ayağa kalkabiliyorum. Dümdüz gidebiliyorum. Aslında burada speed limit yani hız sınırı 50'de. Ama ben biraz çılgınlık yapıyorum çünkü burada kamera yok. Kamera var diyor ama bu zamana kadar yakalanmadıysam yoktur. Bakın burada 50'de gidin diyor. Kırmızı yandığı için de kimse beni öpmeden duruyorum. Zaten kalabalık bir yol. Avustralya'da motorcu bir kadın olmak güzel çünkü cool. Avustralya'da da dünyanın diğer yerlerinde olduğu gibi motorcu kızlar yok. Haliyle dikkat çekiyor. Ben de saçlarımı 2 yandan örüyorum biraz daha dikkat çeksin diye. Şaka üstüm falan böyle gayet proper yani işe uygun öyle. Hatta çoğu insan benim kadın olduğumu bile anlamıyor ama anladıkları zaman işte biraz önceki teyzelerin verdiği gibi böyle tepkiler verip kafayı yiyorlar, mutlu oluyorlar. Motor benim için özgürlük demek yani Kova burcu olduğundan dolayı mıdır yoksa böyle yetiştirildiğinden dolayı mıdır bilmiyorum ama gerçekten motor kullanmayı çok seviyorum. Çünkü kendimi özgür hissediyorum. Yani bu rüzgar falan yani bir laf var yani motorla arabayla bedeninizi taşırsınız, motorla ruhunuzu. A noktasından B noktasına arabayla rahatlıkla gidebilirsiniz. Ama ruhunuzu götürmek istiyorsanız A noktasından B noktasına kesinlikle motosiklet. Şu an aldığım bu neşeyi araba kullanmayı dahi çok sevmeme rağmen aynı şekilde alamıyorum. Yani bunun cool görünmekle, bunun işte ne bileyim farklı görünmek istemekle bir alakası yok. Herkes motor kullanabilir. Bu zaten beyni 4 yönlü kullanmış yani sağ sol ayağını ve sağ sol elini kullanabildiğin yeteneğe sahip olduktan sonra ki ben kullanabiliyorsam herkeste o yetenek vardır. Bu budur yani. Ama gerçekten ben ilk motorda arkaya bir arkadaşımın arkasına bindiğimde çok korkuyordum. Diyordum hani ya ben hayatta bir daha buna binmem demiştim ilk. İkinci bindiğimde artık sahibinden.com'da böyle motor fiyatlarına, hangi motor bana uygun, işte bunun gücü düşük olsun. O yüzden 125'likle başladım. Ama bence kesinlikle motora başlamak istiyorsanız R3 ile başlayın. Yani 300, en az 300'lükle. Çünkü 125-150 cc'lik motorla başladığınız zaman size çok düşük gelmeye başlıyor birkaç ay öncesinden itibaren. Benim bir arkadaşım o ne yaptı? 650 ile başladı. BMW 650 ile başladı. Hatta geçen hafta Bolat o videosunu çekti. Uygun mu? Sanmıyorum ki uygun olsun. Uygun değil. Bence biraz ağır. Ama hiçbir şekilde yani düştü kalktı ama öyle büyük bir kazası olmadı. Ve hala şu an diyor ki bana motorum düşük geliyor. Sen kendi motorunu bana satar mısın? Bilmem satar mıyım? O da ayrı bir dünya tabii. Mahallemi size tanıtabildiğim için mutluyum. Zaten Onur'a güveniyorum. Eminim oradan buradan kırpacak. 5 saniyelik video yapacak bunu. O yüzden istediğim kadar saçmalıyım. Avustralya'nın sonbaharındayız. Kışa girmek üzereyiz. Ama şu havanın güzelliğine bakar mısınız? Arkadaşlarımız biçe gitti. Tesla'cım artık dönüyorsan dön, yeteri kadar reklamını yaptık. O yüzden motor kullanmak için daha uygun bir vakte geliyoruz. Çünkü Avustralya yazları çok sıcak. Ve motor kullanmak için gerçekten uygun değil. Yani şu anda çok sıcak. 32 derece falan. Hop. Bunu hız motoruyla yemez.
Gabarita Park'a geri geldik. Ama tabii oralarda sakin olmakta fayda var. İnsanlar çünkü önümüze zıplayabilirler. Dikkatli bir şekilde iniyoruz çünkü yokuş aşağı. Elimizi debriyajdan ve sağ frenden çekmiyoruz ayağımızı. Buradan böyle basıyorum. Ve Car Park'a doğru gidiyorum. Hoppa. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Çok güzel bir tur oldu birlikte.